Bu tarihi karantina günlerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Evde geçirdiğim bu süreç içerisinde ördüğüm bebeğimin kıvırcık saçlarının yapımı ile ilgili size bir video hazırladım. Umarım beğenir ve faydalanırsınız. Bu bebeğin saçlarında ben 5 adet çöp şiş kullandım arkadaşlar. Daha ince kıvırcık oluşturmak isterseniz 3 adet de kullanabilirsiniz. Ve evde olan amigurumi olmayan bir ip bu. Evde olan bir ipim vardı, onu kullandım. Siz evdeki diğer amigurumi iplerinizle de yapabilirsiniz. Ben alize ve yanartla da yapmıştım. Çok güzel olmuştu. İpimizin ucunu şişlerimizin arasına güzelce sıkıştırıyoruz. Açılmaması için. Ve sarma işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Sarma işlemini yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken püf noktası, kesinlikle bol sarmıyorsunuz. Ancak şişleri çekemeyeceğiniz kadar da dar olmaması gerekiyor. Yoksa çöp şişleri çıkartmak çok zor oluyor. Tek dikkat etmeniz gereken konu bu ve sarma işlemi bittikten sonra da ipinizin ucunu yine tahtaların arasına sıkıştırıp açılmamasını sağlamanız gerekiyor. Ve avucumun içerisinde şöyle bir çeviriyorum ki saçlarımızın kıvırcıklığının tamamen yuvarlak olması için yapıyorum bunu ve işleme hazır. İşlemi göstermeden önce şu aradaki renkleri size nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Ben bunun için sulu boya kullandım. Siz de farklı boyalar kullanabilirsiniz. Ya da bu saça uygun farklı daha açık renkte bir ipiniz varsa direkt ipin kendisini de kullanabilirsiniz. Bende olmadığı için böyle bir yöntem buldum. Bunun için saçları isterseniz kullanacağınız ebatlarda kesip sadece uç kısımlarını saça uygun olacak olan açık bir renkle benim yaptığım gibi boyayabilirsiniz. Ve daha önce göstermiş olduğum sarma yöntemiyle tek tek sararak işlem için hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bütün olarak da sarmış olduğunuz bir ipin üzerinde de renklendirme nasıl yapılır onu da göstereceğim size biraz sonra. Bu tabii ben biraz beklettim. Hafif kuruduktan sonra sardım. Şu anda çok yaş. Bekletirseniz daha iyi olur. Ya da benim gibi aciliyetiniz varsa bu şekilde zaten mikrodalgada kuruyacak bu. Suyun fazla kısımlarını da bir bezle ya da peçeteyle almanızı öneririm bu şekilde yaparsanız eğer. Ya da daha önce sardığınız böyle bir ipiniz varsa ipin üzerinden göz kararı vermek istediğiniz noktalarda renk farklılığı vermek istediğiniz noktaları bu şekilde de boyayarak röfleleri oluşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve hazırladığımız iplerimizi mikrodalgamıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Mikrodalgada ben kendi mikrodalgamda ikinci aşamadaki ısıyı 1 dakikanın altında 55 saniyeye ayarlayıp çalıştırıyorum. Bunu bulabilmek için birkaç kez deneme yaptım. Hatta bir iki kez de ipleri uç kısımlarından yaktım. Siz de mikrodalganızı öncelikle nasıl çalıştığını, ne aşamada ısıttığını öğrenebilmek için küçük parçalar halinde ipleri sarıp telef olmaması için bir iki denemeden sonra bulursanız bu sıcaklığı çok daha iyi yaparsınız. E, Bu şişleri çıkardığınızda ipi dokunamayacak kadar sıcak oluyor. O yüzden çok dikkat edin. Eğer ısınmadıysa tekrar mikrodalgaya koyabilirsiniz. İplerimizi bekletip soğuttuktan sonra öncelikle sıkıştırmış olduğunuz uç kısımları muhakkak çıkartın. Daha sonra şişlerden bir tane iki tane aradan ipi daha kolay sıyırabilmeniz için çektikten sonra yavaş yavaş elinizle ipi iterek şişlerden ipimizi kurtarıyoruz. Bu aşamada elinizi tahtaya çok fazla bastırmamaya çalışın çünkü kıymık batabilir. Ve ben şu şekilde ipi birazcık açtım. Evet bakın yeterince kıvırcıklıklar oluşmuş.
Çok da güzel olmuş. Hatta ip biraz parlıyor biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim size arkadaşlar, ısındığı için. Ee, Bunlar da renkli olarak hazırladığımız, bu parça parça hazırladığımız ipler. Onları göstereyim size. Aradaki renk farklılıklarını fark edebiliyorsunuz. Sarıya boyadığımız kısımlar sanki saç güneşten hafif açılmış gibi ya da özellikle işte röfle yapılmış gibi bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bütünden daha rahat görebilirsiniz farklılıkları. Ve ben bu röfleli saçları, saçı bitirdikten sonra görünebilecek kısımlardaki boşlukları bakın şu şekilde şöyle tek tek hoşuma gidecek yerleri koyup yerleştirerek oluşturdum. Saçları nasıl taktığımı şöyle basitçe göstermek istiyorum. Yani benim uyguladığım yöntemi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu ayrıntılı bilgi vermek için değildir. Çünkü ben de bunu YouTube'da başka arkadaşlardan izleyerek öğrendiğim bu yöntem. Zaten arkadaşlar detaylı olarak emek harcayıp bu konuları anlatmışlar. Oradan izleyebilirsiniz. Bu yan yana örülerek takılan bir sistem. Benim en çok uyguladığım saç takım sistemi bu. Tabii tek tek de takabilirsiniz. E, Sanki örülmüş gibi daha güzel göründüğünü düşünüyorum ben bu uygulamanın. Şöyle hemen dibinden birbirinin dibine ekleyerek saçları oluşturuyorsunuz. Bir öncekinin içinden ekleyeceğiniz saçı bakın şu şekilde geçirip şöyle geçiriyorsunuz ve bir öncekini çektiğiniz zaman o saç oraya sıkışmış oluyor. Bu yöntem benim en çok beğendiğim yöntemlerden bir tanesi. Ben de genelde bu yöntemi kullanıyorum. İki sırada bir saçları koyuyorum. Şöyle bir tane de renkli takayım. Hem de renklinin görüntüsü nasıl oluyor onu görelim. Bakın tekrar gösteriyorum. Diğerinin orta iç kısmından geçiriyorsunuz saçı ve sıkıştırıyorsunuz. Yalnız bu uygulamada ben 15-20 tane saç ekledikten sonra tek tek yaptığımız saçlardaki gibi 20. saçta falan saçı şöyle bir kendi içinden geçirip kilitliyorum arkadaşlar. Herhangi bir aksilikte sökülme durumunda bütün saçları kaybetmemek için. Evet, saçlardaki en son aşamada boya fazlalıklarını almak için, çünkü çok yoğun bir boya fazlalığı oluştuğu zaman bu su bazlı bir boya olduğundan dolayı e, toz şekline dönüşüp uçuşabiliyor. Ondan dolayı şöyle bir ıslak mendille saçlardaki boya fazlalıklarını hafifçe çekip şöyle aldırıyorum. Saçın kendisinin içine iyice işlesin diye. Size de aynı şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, dışarı çıkamadığımızdan giyemediğimiz spor ayakkabılarımızı kızımıza giydirdik. Peluş yeleğimizi de taktık. Saçlarımız da çok havalı ama maalesef evde oturmaya hazırız. Dışarı çıkamayacağız. Ay, bu renk gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim bu saçları. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ama ay, genç olsam da keşke boyatabilsem şu renge. Bayıldım ben bu renge. Evet, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.